Herkese merhaba. BJ Design örgü kanalıma hoş geldiniz. Adım Burcu. Bugün iki renk çalıştığım, kağıt iple yaptığım bu çantanın anlatımını yapacağım. Detaylı olarak parçalarını göstermeye çalıştım. Tasarım yine bana ait. Çift renk taban çalışarak başlıyoruz ve ip yürütme tekniği kullanacağız. Çantamızın bütün yüksekliği boyunca ip yürütme çalışacağız. Ben özellikle hem tabanını hem duvar kısmını hem saplarını ve ayrıca birazcık abartarak astarını da dahil her şeyini iki renk yaptım. Bu nedenle de Dubara ismini verdim bu çantaya. Tavlada 2-2 anlamına geliyor. Güzel, keyifli bir çalışma oldu. Oldukça da tok oldu. Geniş bir çanta. Yazın keyifli, rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çanta. Umuyorum keyifli ve eğitici bir video olur. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone ol tuşuna basalım ve başlayalım. Çift renk kağıt ipi kullanacağız. Gri ve bordo. 4 numaralı da tığ kullanıyorum. Gri olandan 2 kat bu şekilde aldım. Ucundan bir miktar bırakıyorum. Şöyle, fazla değil. 40 santim, 50 santim kadar. Bir ilmek oluşturuyorum. Şimdi kapalı zincir yapacağız. Kalın zincir. Bunu daha önce de göstermiştim. Çantaların ortasında çok muntazam duruyor bu. Hiç delik delik olmuyor çantanın tabanı. Bu şekilde üzerine alıp içinden geçiriyoruz. Arkada bıraktığımız bu ipi tığın üzerinden alıp ikisinin içerisinden ip geçiriyoruz. Önden arkaya doğru alıyorum. 2 ilmeğin içerisinden ipi geçiriyorum. Bu şekilde yaptığımız zincir daha kapalı oluyor. Dolayısıyla çantanın ortası delik delik olmuyor. Şimdi çantamızın tabanının toplam zincir sayısını 32'ye göre ayarlayacağım. Bunun 21 tanesi gri olandan, 11 tanesi de diğer işte kiremit rengi, kırmızı gibi olandan olacak. Yani dolayısıyla 21 tane gri ile bu şekilde zincir çekiyorum. 20 tane bu şekilde zincir çektikten sonra 21.'yi yine üzerine bu şekilde aldım. Normalde buradan kapatıyorduk ya, renk değiştireceğimiz için kırmızının ucundan bir miktar ayırıyorum ve kırmızıyı içinden geçiriyorum. Şimdi şurada kuyruk olan kısmı ipin üzerinden bir kere atalım ki buraya sıkışsın, yoksa kayma yapar. Şimdi buradan aynı şekilde devam edeceğim. Şimdi ne yapıyorum? Kırmızı olan ucu alıyorum arka taraftan. Tığın üzerine geçirdim. İkisinin içinden ilmek geçiriyorum. Üzerine alıyorum. İlmek geçiriyorum. Bundan da 11 tane yapacağız bu renkten. ...21 tane gri, 11 tane de kırmızı yaptık. Şimdi normal bir tane zincir çekiyoruz. Dönüşü sağlamak için yaptık bunu. Şu kuyruğu da gizleyerek döneceğiz. Sonuncusunu, bu normal yaptığım zinciri bırakıyorum. Diğerinin içerisinden ikili bir şekilde girip bu şekilde. İlk sırada araya bir ip yerleştirmeyeceğim. Şunlar var zaten, o kalınlığı sağlayacak. İp alıp sık iğne yapıyorum. Sıradakine giriyorum, sık iğne. Her birine bir tane sık iğne yaparak kırmızının sonuna kadar gelelim. Kırmızı olanları bu şekilde ördüm. Son kırmızıya geldim. Şimdi bunu da içinden aynı şekilde ilmeğimizi alalım. İkili bir şekilde tutuyoruz. Kırmızıyı bırakıp gri olanla devam ediyoruz.
Bu şekilde ipi değiştirmiş olduk. Şimdi gri olandan devam edeceğim. Kırmızının şu fazla olan kuyruğunu keselim. Aynı şekilde gri'nin içerisine giriyorum. Şunu ayırayım. Gri'nin bu şekilde içine girdim. İp alıp sık iğne yapıyorum. Gri'nin de sonuna kadar bu işlemi tekrar edelim. Sıra sonuna geldim. Son zincirin içine 3 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 tane. Şimdi burası dönüş için yaptığımız 3 tane. Bu sırada işaretlemeyeceğim, çok belli olduğu için. Bir sonraki sıradan itibaren işaretleyerek devam edeceğim. Karşıya geçiyorum. Bütün sık iğnelerin içine bir tane sık iğne yaparak kırmızıya kadar geliyorum. Gri kısmı bitirdim. Şu son 3 taneyi, yani şuradan itibaren saydığınızda 20 tane olması gerekiyor. 21 tane gri yapmıştık. Biri dönüş içinde. Dolayısıyla 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tane yaptım. 20.sini şu anda yapıyorum. Son sık iğneye girdim. İlmek aldım. Bunu bırakıp kırmızı olana geçiyorum. Ve kırmızıyla kapatıyorum. 20 tane burada düz sık iğnemiz var. O yüzden şu 3 tanesini biraz sonra işaretleyeceğiz. Kırmızı ile devam ediyorum. Artık bu griyi de içeride yürüteceğim. İçine giriyorum. İpi üzerine aldım. Araya aldım yani. Kırmızıyı çekip sık iğne yapıyorum. Sıradakine girdim. İp hep arada kalacak, gri olan. Gri örerken de kırmızıyı arada bırakacağız. Bu şekilde köşeye kadar gelelim. Kırmızının da düz olan kısmı 10 tane. 2, 4, 6, 8, 10 tane kırmızıdan düz, 20 tane de griden düz olacak şekilde yapacağız bundan sonra. Son baştaki ilk sık iğnenin olduğu noktaya 2 tane daha yaparak köşeyi dönüyoruz. Bir, aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. İki. Evet. Bu şekilde ilk sırayı bitirdik. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Dönerek öreceğim. Birleştirme yapmayacağım. Yerler belli olmasın. Şimdi 3 tane burada sık iğnemiz vardı. Bunların her birine 2 tane yapacağız. Yani şu köşenin ilk ya da son üçlüsünden biri. Dolayısıyla bunun içerisine giriyorum. İp alıyorum. 1 ve 2. Şimdi bu ikinci sıranın ilk sık iğnesi olduğu için bunu bir işaretleyeceğim. Örgüyü iyi bilenler bunu işaretlemeden devam edebilirler. Ben yeni başlayanlar için özellikle işaretleyiciyle devam etmek istiyorum. Şimdi düz olan kısma geldim. İlkini yapıyorum. Düz olan kısmın ilk sık iğnesi. Bunu da işaretliyorum. Devam ediyorum. 10 tane düz olacak. Sona geldim. Renk değiştireceğim. Son kırmızının içinden alıp
Gri ile kapatıyorum. Şimdi kırmızıyı içeride yürüteceğiz. Kırmızı arada kalacak şekilde ilkinin içine giriyorum. İpleri araya aldım. Griyi örüyorum. Diğer köşeye kadar devam edelim. Gri'nin sonuna geldim. Köşeye 20 tane düz yaptıktan sonra şunu da işaretleyeyim. Şimdi dönüşleri rahat bir şekilde görmeniz için işaretliyorum bunları. Burada 1, 2, 3 tane var. Bunu 6 yapacağız. Yani her birine 2 tane yapıyorum. İlkine girdim. Dönüşleri çok sıkı yapmamanızı tavsiye edebilirim. Daha muntazam duracaktır. 2 tane. Ortadakine 2 tane. Sondakine 2 tane. Yani köşeyi 6'ya tamamlamış olacağız. Altı tane köşede yaptım. Karşının ilk sık iğnesini yapıp bunu da işaretliyorum. Bu ilk sık iğneyi işaretliyorum. Şimdi 20 tane gri yapacağım. Burada renk değiştireceğim. Sıra başlangıcı burası. Şurada devam edeceğim. Köşeye geldim. 10 tane kırmızıdan yaptım. 10'uncusunu işaretliyorum. Dediğim gibi işaretlediğimiz kısımlar düz olan kısımlar. Geri kalanı da köşeler. Şimdi burada başlangıç noktasında şu ilk sık iğnemizde 2 tanesini yapmıştık. Bu 2 taneye de 2'şer tane yapıyoruz. Yani diğer köşede yaptığımız gibi hepsine çift yaparak köşeyi 6 tane sık iğne haline getirmiş oluyoruz. Bir, iki, diğerinin içine de. Şimdi başlangıçtaki ilk sık iğnenin içindeki işaretleyiciyi alıyorum. Bir tek bir çift olacak bu köşenin tamamı. Biz yarısından başladığımız için tekle başlıyoruz. Bunu yine işaretliyorum. İlk sık iğne bu. Buna 2 tane yapıyorum. Bir tek bir çiftle başlamış olduk. Şimdi buraları düz bir şekilde öreceğim. Şu köşede devam edeceğim. Şimdi bir tek bir çift olarak devam edeceğiz. İlkine tek yapıyorum. Girdim. Bir tane. İkincisine 2 tane. Bir tane. İki. Bir. İki. Yani 2, 4, 6, 8, 6 taneydi, 9'a çıkmış oldu şu anda. Sıra başlangıcına yaklaşıyorum. Burada bir tek bir çift yapmıştık. Yine aynı şekilde tek çift şeklinde devam edeceğiz. O şekilde tamamlayacağız köşeyi. Birincisine tek yapıyorum.
Buna çift yapıyorum. Tek yapıyorum buna. Çift yaparak sırayı tamamlıyorum. İşaretleyiciyi çıkartıyorum. Bu sırada da 2 tek 1 çift yapacağız. Biraz önce 1 tek 1 çift yapmıştık. Başladığım, yani sıra başından itibaren 2 tane tek örüyorum. İlkini yine işaretliyorum. Buna da çift yapıyorum. İki tek bir çiftle başlamış olduk. Döndüğümüzde burayı tamamlayacağız. Şimdi düz olan kısımları yapalım. Şurada devam edelim. Köşeye geldim. 2 tek bir çift olarak öreceğim. Birincisine tek, ikinciye tek, çift. İki tane tek, bir tane çift şeklinde sırayı tamamlayacağız. 2 tekle başladığımız için bir çiftle bitecek. Diğer tarafa geldim. 2 tek bir çift yapıyorduk zaten. İki tane tek, çift, iki tane tek, bir tane çift. Şimdi tabanımız bu şekilde büyümeye devam edecek. Birkaç sıra daha öreceğim ama mantık aynı olduğu için tekrar anlatmaya gerek yok. İşaretleyiciyi çıkarttığımızda bu sırada 3 tek bir çift yapacağız. Yani işaretleyicinin olduğu yere tek, 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 buna çift yapacağız. Düz kısmı öreceğiz. Diğer tarafta yine aynı şekilde 3 tek bir çift şeklinde tamamlayacağız. Buradan geldiğinizde yine 3 tane tek, bir çift, 3 tane tek, bir tane çift şeklinde sırayı tamamlıyorsunuz. Bir üst sıraya çıkmak isterseniz 4 tek bir çift, sonra 5 tek bir çift şeklinde devam edebilirsiniz. Çok muntazam, kalın, ortası delik değil ve kalınlık olarak da şöyle göstereyim. Çantanın tabanına çok uygun. Çanta tabanı çantanın en önemli yeri diyebilirim. Çanta tabanınız güzelse, üzerindeki modeliniz de güzelse çok güzel bir çanta ortaya çıkıyor. Bu modeli bu şekilde kullanabilirsiniz. Tabanın yapımını bitirdim. 4 tek bir çift olacak şekilde şöyle göstereyim. Çiftten sonra 1, 2, 3, 4 tek var. Bir çift var. Sıra başına geldim. Bu sıra başını artık içeriden bir yerden işaretleyelim. Bu örgünün sonuna kadar burada durabilir. Şu şekilde kalsın. Şimdi duvar çıkmaya başlıyoruz. Şimdi hiçbir işlem yapmadan, artırma, eksiltme, herhangi bir işlem yapmadan kırmızıları kırmızı, grileri gri olarak bir sıra öreceğiz. Normal sık iğne ile sırayı burada tamamladıktan sonra kırmızının sonuna kadar geliyorum şu anda. Yani ikinci sıraya çıkmış oldum. Şimdi kırmızıdan griye doğru, kırmızıyı biliyorsunuz daha küçük bir parça yaptık. Griyi daha büyük yaptık. Şimdi yukarıya doğru
Green içerisine doğru gireceğiz biraz daha. Yani kırmızıyı bitirdikten sonra bir tane fazladan griden alıyorum. Şöyle alıyorum ikili ve ip değiştiriyorum. Bu şekilde griyi bir eksiltip kırmızıyı bir tane artırmış olduk. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan düz bir şekilde örüp şuradakini de göstereyim, tam tersi çünkü. Gri olan tarafa geldim. Son 2 tane kala ip değiştireceğiz. Yani buradan giriyorum. Griyi aldım. Şimdi ipi değiştiriyorum. Kırmızıyla kapatıyorum. Bir tane de griden kırmızıyla örüyorum. Şimdi bu şekilde olayın bu tarafında ileriye doğru, bu tarafında geriye doğru gibi bir işlem var. Ben devam ederken tek taraftan anlatacağım ama iki tarafta da bu içeriye girme işini yaptığımı bilmenizi istiyorum. Şimdi birer tane bu şekilde ilerleyeceğim. 3 ya da 4 sıra bu şekilde yapacağım. Yaptığımda göstereyim. Aynı işleme 3-4 sıra devam ediyorum. Şimdi bu şekilde sola doğru kayarak 4 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4 tane sola doğru kaydırdım. Şimdi 2 tane sağ griyi çekeceğim. Yani şöyle. Dört ileri 2 geri gibi söyleyebilirim bunu. Son 3 tane kala üçüncüye girdim. İp değiştiriyorum. Gri ile devam ediyorum. Şimdi burada tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey aslında. Ben şimdi 4 tane ileri, 2 tane geri, 4 ileri, 2 geri, 4 ileri, 2 geri şeklinde çantayı bu tarafa doğru, yani kırmızıyı bu tarafa doğru kaydıracağım. Ama burada istediğiniz başka bir model varsa onu yapabilirsiniz veya dümdüz de çıkabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben biraz daha ilerledikten sonra tekrar göstereceğim. Örmeye devam ettim. Tabandan itibaren 25 sıra toplamda. Şöyle iki tarafını da göstereyim. Böyle bir görüntü oldu. Bu köşeye kadar, kenara kadar geldim. Zaten iplerimi kesmiştim. Şimdi şu gri olanı dibinden keseceğim. Bunu kesip çıkartıyorum. Kırmızı olanı da ilmeğini çıkartıp birleştireceğim. Şöyle çıkardım. Bir tane atlayıp diğerinin arka tarafından giriyorum. İçeriye aldım. Son çıktığımız sık iğnenin de ortasına girip ipi tekrar ortaya alıyorum. Sapları tamamladım. Bunun anlatımını bu videoda yapmayacağım. Ama açıklama kısmına daha önce anlatmıştım bu sapı. Onun linkini bırakacağım. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. 3 sık iğne, etrafı da ters sık iğne olacak şekilde yine 2 renk saplarımı hazırladım. Ben astarı da yine 2 renk olacak şekilde diktim. Kırmızıların olduğu bölümü biraz daha fazla oluşturarak şu şekilde şöyle bu şekilde dikişini yapacağım. Çantamızın bütün parçalarını birleştirdim. Sapları, etiketi, çıt çıtları ve astarıyla güzel kullanışlı oldu. Umarım sizler de yapar ve güzel günlerde kullanırsınız.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.